Merhaba. İnsanlığın biriktirdiği tüm bilgiyi tek bir eserde toplamaya cüret eden bir düşünür. İşte bugün Batı'da Avicenna olarak bilinen İbn Sina'nın tarihin belki de en kapsamlı entelektüel projelerinden birini yani Eş-Şifa'yı mercek altına alacağız. Şöyle bir düşünelim. Tek bir insan, bütün bir insanlık bilgisini tek bir kitapta toplayabilir mi? Bu soru aslında birazdan derinlemesine inceleyeceğimiz eserin arkasındaki o cüretkar vizyonu özetliyor. Çünkü İbn Sina tam olarak bu imkansız gibi görünen göreve soyunmuştu. Peki nedir bu eşşifa? Adının anlamına bakalım önce. Kelime anlamı şifa, yani iyileşme. Ama burada kastedilen sadece bedensel hastalıkların şifası değil. İbn Sina, dönemin dağınık, parçalanmış bilgisinin yarattığı cehalet hastalığını iyileştirme iddiasındaydı. Yani bu eser bir kitaptan çok daha fazlası. Bir dönemin entelektüel zirvesinin manifestosu adeta. Tanıma baktığımızda projenin özünü görüyoruz. Amaç ne? 11. yüzyılda bilinen ne kadar felsefi ve bilimsel birikim varsa hepsini almak, Aristotelesçi bir mantık süzgecinden geçirmek ve bunları tek, tutarlı bir sistem içinde sunmak. Yani dağınık bilgiyi alıp, iyileştirerek ona yepyeni bir ruh ve düzen kazandırmak. Böylesine devasa, anıtsal bir projenin nasıl başladığı ise gerçekten çok ilginç. Çünkü her şey aslında oldukça mütevazi bir ricayla başlıyor. Her şey, İbn Sina'nın en yakınındaki isimlerden biri, öğrencisi Cüzcani'nin basit bir talebiyle başladı. Cüzcani, üstadına geliyor ve diyor ki, Aristoteles'in metinleri çok zor anlaşılıyor, bunlar için bir şerh, yani bir yorum ve açıklama yazar mısın? Fakat İbn Sina'nın zihnindeki proje, basit bir yorum yazmanın çok ötesindeydi. Ve işte bu nokta İbn Sina'yı çağdaşlarından ayıran o müthiş dehasını ortaya koyuyor. Diyor ki, hayır, ben sadece yorumcu olmayacağım. Mevcut bilgiyi alıp onu kendi özgün felsefi mimarim içinde baştan inşa etmeyi vaat ediyor. Bu bir antoloji hazırlamak değil, bilginin kendisi için yepyeni bir temel atmak demekti. Projenin arkasındaki zihinsel kapasitenin boyutunu anlamak için şu detaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Öğrencisi Cüzcani'nin anlattığına göre İbn Sina, eserin doğa bilimleri ve metafizik gibi iki devasa bölümünü ne kadar sürede yazdı biliyor musunuz? Sadece 20 günde. Bu gerçekten de neredeyse insanüstü bir entelektüel üretkenlik. Peki bu devasa eserin yapısı nasıl? İbn Sina, bilgiyi sağlam temeller üzerine, 4 ana sütun üzerine inşa etmiştir. Gelin şimdi bu mimariye biraz daha yakından bakalım. İşte o 4 ana disiplin. İbn Sina bilgiyi 4'e ayırıyor. Birincisi, doğru düşünmenin aracı olan mantık. İkincisi, gözlemlediğimiz evreni inceleyen doğa bilimleri. Üçüncüsü, evrenin soyut düzenini araştıran matematik ve son olarak varlığın ilk nedenlerini sorgulayan metafizik. İşte bu 4 ana dal eserin bütün omurgasını oluşturuyor. İbn Sina'nın sisteminde mantık herhangi bir bilim dalı olmaktan çok daha ötede bir yerde duruyor. O, tüm bilimlerin vazgeçilmez aracıdır. Yani Aristoteles'in dediği gibi bir organomdur. Şöyle düşünün, felsefe ve bilim sarayına gireceksiniz ama önce kapıyı açacak bir anahtara ihtiyacınız var. İşte o anahtar mantık. Bu yüzden Eş-Şifa bu temelle başlıyor. Şu tabloya bir bakar mısınız? Bu eserin iç yapısındaki o inanılmaz derinliği gösteriyor. Ve bunlar sadece mantık bölümünün ana başlıkları. Her bir başlık kendi içinde fasıl denilen sayısız alt bölüme ayrılarak didik didik inceleniyor. İşte bu İbn Sina'nın o sistematik zihninin ve projenin ne kadar anıtsal bir ölçekte olduğunun en net kanıtı. Mantık temelini bu kadar sağlam attıktan sonra İbn Sina bilginin diğer dallarına geçiyor. Doğa bilimlerinde gördüğümüz dünyayı yani fiziği, biyolojiyi, psikolojiyi inceliyor. Matematikte evrenin soyut yapısını, geometriyi, astronomiyi ele alıyor. Ve metafizikte ise varlığın en temel ilkelerini yani neden sorusunu soruyor. Bu arada müziğin matematik bölümünde yer alması da dönemin anlayışını yansıtması açısından çok ilginç bir detay. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısımlarından birine. Bu kitap yazıldığı ve bir rafta tozlanmaya bırakılmadı. Tam aksine yüzyıllar boyunca entelektüel tarihi aktif olarak şekillendirdi. Nasıl mı? Gelin görelim. Bu zaman çizelgesi bize şunu gösteriyor. Eş-Şifa, statik donuk bir metin değil. Aksine yaşayan, nefes alan ve sürekli etkileşimde bulunan dinamik bir eser. Kendi medeniyetinde Gazali ve İbn Rüşd gibi devlerle entelektüel bir diyaloğa giriyor, onlara cevap veriyor, onlardan besleniyor.
Sonra Latince'ye çevriliyor ve Sufficientia adıyla Avrupa'daki skolastik felsefenin ve üniversitelerin temel referans kaynaklarından birine dönüşüyor. Eserin mirası iki büyük medeniyet havzasında gerçekten de farklı şekillerde ortaya çıkıyor. İslam dünyasında Aristotelesçi geleneği takip eden meşayi felsefesinin adeta temel taşı oluyor ve kendisinden sonraki bütün felsefi tartışmaları belirliyor. Batı'da ise bambaşka bir rol üstleniyor. O dönemde orijinal metinlerine ulaşmanın çok zor olduğu Aristoteles'i anlamak için birincil kaynak haline geliyor ve Avrupa'daki üniversite müfredatının merkezine oturuyor. O halde tüm bu anlattıklarımızdan sonra bu anıtsal başarıdan çıkarmamız gereken nihai ders ne olabilir? Sonuç olarak eşşifanın önemi sadece içinde yazdıklarında değil, temsil ettiği şeyde yatıyor. O, İslam'ın altın çağının entelektüel gücünün ulaştığı bir zirve noktasıdır. Sistematik ve akılcı sorgulamanın zaferinin bir kanıtıdır ve belki de en önemlisi Yunan, İslam ve Avrupa düşüncesi arasında dev bir bilgi köprüsü kurarak medeniyetlerin birbiriyle konuşmasına hizmet eden ölümsüz bir anıttır. Unutmayalım, bu bir özet değil, bilginin adeta mimari bir yeniden tasarımıdır. Bitirirken gelin İbn Sina'nın bu tarihi projesini alıp günümüze taşıyalım ve kışkırtıcı bir soruyla noktalayalım. Bilgiye erişimin bu kadar kolay ama bilgiyi anlamlı bir bütün haline getirmenin bu kadar zor olduğu çağımızda her şeyi bir araya getirecek modern bir şifa kitabı neye benzerdi? Bence üzerine düşünmeye değer.